Merhaba, ben Şevket. Bu üzerine düşünceler serisini devam ettirmek istiyorum. Yani psikozla başladık. Dini inançlar üzerine düşüncelerimi anlatacağım. Niye böyle bir şey yapacağım hiçbir fikrim yok. Aslında bu şahsi düşüncelerim olacak çünkü kendi yolculuğumu anlatacağım tamamen. Din, inanç konuları üzerine düşüncelerimi paylaştığım bir video olacak. Bir önceki videoda bahsettiğim psikoz olayından önce ben aslında Müslüman sayılırdım yani. Yani çok fazla sorgulamamıştım ama inanıyordum. İbadet etmesem de inanıyordum. Psikoz konusundan sonra bu hastalıkla beraber tabii ki bir sitem, isyan süreci oldu. O zamanlardan sonra sorgulamaya başladım ve agnostik inancına sahip oldum. Yani aslında bu bir inanç değil. Bu bir felsefi görüş. Agnostisizm yani bilinmezcilik, Türkçe'de bilinmezcilik diye geçiyor. Tanrı'nın var olup olmadığını kimsenin bilemeyeceğine dayanan bir inanç sistemi. Aslında inanç sistemi demek pek doğru değil, din değil. Ateizm gibi de değil. Ateizm biraz yani o bir inanç aslında. Olmadığına inanıyorlar. Agnostisizm daha belirsiz bir durum. Tanrı'nın var olduğunu kimse bilemez deyip kenarıya çekilen bir sistem var agnostisizmde. Reddetmiyor. Daha sonrasında bir 10 yıl kadar ben agnostik düşünceye sahip olduktan sonra ateizme yöneldim ve ateizm çok sert bir inanışa sahip aslında. Sert derken şunu kastediyorum. Tamamen yok diyor ve maddeci bir yapı var orada. Özellikle benim gibi psikolojisi sağlam olmayan insanlar için biraz sert. Maneviyat ihtiyacı oluşuyor. Ve ateizmin psikolojik yükü çok ağır. Hiçlik ve ölüme karşı bakış, ölünce her şeyin bitmesi düşüncesi çok ağır aslında. Herkesin kaldırabileceği bir psikoloji değil bu. Ama bütün dinlerde bu tam tersi, ölünce her şey bitmez, aksine başlar. Ateizmdeki bu yük insanda psikolojik bir çöküş yaratıyor aslında ve maneviyat ihtiyacı doğuyor. Aslında tam olarak inanmanın huzuru dediğimiz o şey var ya, öyle bir şeye ihtiyacım var. Bu yüzden son dönemlerde araştırmaya ve inanmaya, çabalamaya başladım. Ya bu ne demek tam olarak bilmiyorum. İnanmak istiyorum sadece ve çabalıyorum yani ama olmuyor. Ama tam olarak inanabildiğim söylenemez. Yani iman dediğimiz şey öyle bir şey değil. Bir de şöyle bir şey var. Hayat geçiyor, zaman akıyor ve ömür bitiyor algısı var ya, hani bir şeyleri kaçırıyorum ya da yaşayamadım duygusu. Bununla baş etmenin en iyi formülü bu bence. Çünkü bu derken daha açık konuşmak lazım. Din bu duygunun panzehiri aslında. Çünkü bütün dinlerde, yani semavi dinlerde cennet cehennem inancı var ve hayat buradakiyle ve hayat buradakinden ibaret değil düşüncesi var ve bu insanları rahatlatıyor aslında. Çünkü bitmiyor. Yani bir şey yaratılmış, bir ruh yaratılmış ve ölümsüz. Ayrıca kader inancı da çok büyük bir etken. Yani inanmadığınız zaman hiçbir şeye inanmıyor oluyorsunuz ve başınıza bir şey geldiği zaman ya da iyi kötü herhangi bir şey geldiği zaman kadere inanmadığınız için bunun yükü daha ağır oluyor. Daha ağır hissettiriyor. Örneğin İslam'da teslimiyet diye bir şey var. Tamamen Tanrı'ya teslim oluyorsunuz ve hayır da şer de Allah'tandır diye bir inanç var mesela, teslimiyetin temeli gibi bir şey. Bu bahsettiğim ihtiyaçtan dolayı da bazı okumalar yapmaya başladım. Mesela başta Kur'an olmak üzere Kur'an'ı okuyorum, Türkçesini. Daha sonra Mevlana'nın Mesnevisi var. Onu okumaya başlayacağım. Yani Mevlana'nın yeri çok değişik bende. Çünkü bu düşünceleri anlamaya başladığımdan beri hep ilgimi çekmiştir tasavvuf. Dediğim gibi şu aralar hala agnostiyim ama inanmak istiyorum. O yüzden araştırıyorum. İnanacak bir şey arıyorum aslında. Yani farklı bir din falan değil de. Yani çünkü buna ihtiyacım var. Maneviyatımı geliştirmem gerekiyor ki daha iyi hissedebileyim. Ya bilmiyorum, belki de ateist, agnostik gibi bir inanca sahip olmayı kaldıramıyorum. Yani benim psikolojimdeki bir insan için fazla ağır geliyor da olabilir. Belki o kadar güçlü değilim. Belki bu bir dönem, geçecek. Kendini arayan kaybetmeden bulamaz diye bir söz var. Onun gibi bir şey yaşıyorum şu an. Yani bu işin sonunda inanma veya inanmama olarak nereye yaklaşırım hiç bilmiyorum. Sadece araştırıyorum, inanmak istiyorum ama bazı şeyler mantıksız da geliyor. Mantıksız geldiği için inanamıyorum. Öyle saçma bir durum içindeyim. Bir de şöyle bir düşünce var. Yaparsam en iyisini yapayım tarzında bir düşünce vardır ya, hani mükemmeliyetçilik. Bende bu dinde de var. Yani yaparsam bayağı
ibadet edeyim, 5 vakit namaz kılayım falan gibi bir düşüncem de var ama yani mantığıma uymayan şeyler de var. Dediğim gibi cennet, cehennem, ölümden sonra tekrar dirilme, yaşama, yaşamı sürdürme gibi öbür dünya inancı. Mantığıma ters geliyor ve akılla açıklanamayan şeyler. Gerçi bir tanrı varsa bunları yapabilir tabii ki. Ama işin temelinde yani tanrı var mı yok mu orada bir sıkıntı var. Yani hiç sorgulamadan tanrı var mı yok mu diye sorgulamadan inanabilmek isterdim. Çünkü bu gerçekten ciddi bir kafa rahatlığı veren bir şey. Yani büyük bir kafa rahatlığıdır herhalde yani. Düşünsene hiç ölüm diye bir şey yok mesela. Tamam cezalandırılacaksın ya da ödüllendirileceksin ama ölümsüzsün sonuçta. Yani aslında neyin doğru neyin yanlış olduğu pek umurumda değil. Ben sadece dediğim gibi inanmak isterdim ama şu an için pek mümkün gözükmüyor. Sadece çabalıyorum elimden geldiğince. Ve bunu sadece iyi hissedebilmek için ya da kafa rahatlığı için düşünüyorum. Sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim. Podcast tadında bir video olmasını istemiştim. Üzerine düşünceler serisi devam edecek. Bunun yanında çizim videoları gelecek. Belki bir resimli çocuk kitabına başlayabilirim. Öyle bir projem var. Onu da yaparsam burada aşamaları, süreci göreceksiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın.